Orta Doğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İsrail'in dünyanın hiçbir yerinde öldüremediği İsmail Haniye, Tahran'ın kuzeyinde şehit olurken Haniye'nin yardımcısı Musa Ebu Merzuk cezasız kalmayacak korkakça bir eylem dedi. Haniye gibi İslam Cihad lideri Ziyad en-Nahale de Haniye ile aynı binadaydı ancak farklı bir katta olduğu için kurtuldu. Haniye neden İran'daydı, ne yaptı? İran güvenlik zafiyeti var mı? Bölgesel savaş çıkabilir mi? Ateşkes ihtimali nedir? Nasıl bir hayat yaşadı? Mossad mı yaptı? Bundan sonra ne olacak? Tüm bu soruların cevaplarını bulmak için abone olduysanız detaylı analizimize başlıyoruz. Defalarca suikast girişiminden sağ kurtulan Haniye son olarak İran'da şehit düştü. Haniye'nin oğlu Abdülselam Haniye, babam hayatı boyunca 4 suikast girişimine uğradı ama hepsinden kurtuldu. Bugün istediği gibi şehit oldu ancak Filistin özgür olana dek bizim direnişimiz devam edecek derken ateşkes ihtimali ise her zamankinden daha uzak. Hakan Fidan da dahil 88 ülkeden üst düzey yetkililer Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Filistinli yöneticilerle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun lojmanlarında kalan Haniye, gece 1.15'te havadan atılan balistik füzeyle şehit oldu. 1.45 sularında vefat haberi kesinleşti. CNN muhabirinin iddiasına göre bir insansız hava aracı füzeyi tam olarak İsmail Haniye'nin İran'daki yatak odasının penceresinden içeriye fırlatmıştı. Bu durum suikastçının çok büyük bir istihbarat hakimiyetine sahip olmasını gerektiriyordu. Dünya ülkelerinden yetkililerin katıldığı tören sebebiyle başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındığı iddia edilmişti. İRAM araştırmacısı Oral Toa saldırının balistik füzeyle değil de kamikaze drone'la yapılmış olabileceğini işaret etti. Kamikaze drone saldırısının daha olası göründüğünü söyleyen Toa, İsrail'in daha önce de İran içinde kamikaze İHA'lar kaldırarak sabotajlar ve saldırılar yaptığını anımsattı. İran tarafından buna dair net bir açıklama gelmedi. Peki iddia edildiği gibi güvenlik önlemleri gerçekten yoğun muydu? Pezeşkiyan'ın yemin törenine Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da davetliydi ancak tam güvenliğin sağlanamaması gerekçesiyle katılmadı. Ülkenin tam kalbinde Hamas lideri gibi büyük bir isme yönelik gerçekleşen bu saldırı bir gün İran'ın üst düzey isimlerinin de başına gelebileceğine dair soru işaretlerini ortaya çıkardı. İran eski istihbarat bakanlarından Ali Yunusi yaklaşık 3 yıl önce bu konu hakkında şöyle bir açıklama yapmıştı. İslam Cumhuriyeti'nin bütün yöneticileri hayatları hakkında endişe etmelidir. Son yıllarda da İran'ın nükleer programı üzerine araştırmalar yürüten bilim adamlarının öldürüldüğü biliniyor. Herkes İsrail'in Lübnan'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı düzenlemesini beklerken İsrail hedef şaşırttı. İsrail önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın askeri danışmanı Fuat Şükür'ü öldürmesinin ardından yönünü İran'a çevirdi. İsrail'in suikasti sonrası İran'la İsrail arasında sıcak çatışmaların kaçınılmaz olduğu düşünülüyor. Zira suikast İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmelerini de önemli ölçüde baltalayacak. Böylece taraflar arasında gerilim daha da tırmanacak. Gerilimi tırmandırmak isteyen isimlerden biri de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Netanyahu ve beraberindeki aşırı sağcı Yahudi bakan ve yetkililer savaşın kızışması konusunda oldukça öncü isimler. Haniye suikast'te doğrudan Netanyahu ve ordu yetkililerince verilen bir emir. ABD'nin de bu saldırıda İsrail'e istihbarat sağlayan taraf olduğu düşünülüyor. İRAM araştırmacısı Oral Toa, son saldırının İsrail'in alışık olduğu bir saldırı türü olduğunu kaydederken bu durumun İran istihbarat zafiyetini de ortaya çıkardığını aktardı. Suikastin siyasi hedefine bakmak gerektiğini vurgulayan Toa, saldırıyı İran'la işbirliği arayışında olan Arap coğrafyalarındaki silahlı örgütlere verilen net bir mesaj niteliği taşıdığı şeklinde yorumladı. Toa, İsrail'in bu suikastle İran'la çok sıkı bir ilişkiye sahip olursanız sonu bu olur gibi bir mesajı da verebileceğini belirtti. Peki İran Haniye için savaşa girer mi? İran askeri anlamda birebir savaştan kaçınan bir ülke olduğunu dile getiren Toa, İran'ın Haniye için savaşa gireceğini düşünmüyor. Toga, Tahran ve desteklediği silahlı grupların olası bir saldırısına dair İran yalnızca yaralanan imajını temizlemeye yönelik bazı adımlar atabilir. Dünyadaki İsrail misyonları hedef alınabilir ifadelerini kullandı. Toga ayrıca İran'ın sabredeceğiz, direnişe devam edeceğiz gibi mesajlar vermeye devam edebileceğini söyledi. Orta Doğu'da dengeleri değiştiren bu olay sadece Haniye'nin hayatını değil, bölgedeki siyasi ve askeri dinamikleri de derinden etkiliyor. Haniye'nin İran koruması altında öldürüldüğünü hatırlatmakta fayda var. Bu da İran'ın saldırıya misilleme yapıp yapmayacağı sorularını da beraberinde getiriyor. Orta Doğu kartlarına ise yeniden dağıtılmak mı düştü dersiniz? Suikast sonrası dünyadan tepkiler ardı ardına gelirken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleşmesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağını açıkladı.
Basra Körfezi'ne İran'a hedef alacak şekilde konuşlanan USS Theodore Roosevelt savaş uçak gemisi 5000 denizcinin yanı sıra nükleer operatörler, mühendisler, teknisyenler, pilotlar, bilgisayar uzmanları ve istihbaratçılardan oluşan adeta yüzen bir şehir. Bu gemiye Carrier Strike Group 9 taarruz grubu ve ABD donanmasından 24. Deniz Sefer Birimi de eşlik ediyor. ABD, Basra Körfezi'nin İran açıklarındaki bu görevin İran ve İsrail arasında oluşabilecek bir gerilimin önüne geçmek için olduğunu söyledi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini işgal etmek için hazırlıkların son aşamasına geldi ve ABD Suriye'deki 9 üssünü takviye ediyor. Yani ABD, İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve Suriye'nin güneyini yapacağı olası operasyona yönelik bir önlem olarak İran'ı durdurmak için bu körfeze konuşlandı. Lloyd'un bu sözleriyle Lübnan için bölgesel savaşa dönüşür, Orta Doğu için felaket olur diyen ABD yine destek vereceğini açıklamış oldu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da dış politika söyleminin değişebileceği düşünülüyor. Pezeşkiyan, Batı'ya ılımlı tavrından vazgeçecek mi? Pezeşkiyan seçimlere adayken Batı ülkeleri başta olmak üzere dünya ile güçlü bir etkileşim kurulmasını savunan bir söyleme sahipti. Bu söylem Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanı olduğu takdirde İran'ın dış politikasında, bilhassa Batı ülkeleriyle olan dış ilişkilerde Tahran yönetiminin gelenekselleşmiş usulünden farklı bir yöntem geliştireceği belirtiliyordu. Pezeşkiyan, İran'ın uluslararası ekonomik izolasyonunun sona erdirilmesinin ve yaptırımların kaldırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu söylüyordu. Bunları başarmaksa Batı ile dengeli ilişkiler yürütebilmekten geçiyor. Ancak İran'da İsrail'in Haniye'ye yönelik suikasti Pezeşkiyan'ın da Batı'ya karşı söylemini değiştirebilir. Zira ABD'nin İsrail'e istihbarat sağladığı ve suikasti onayladığı düşünülüyor. Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin Tahran'da Haniye'ye suikast düzenleyen işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğini söyledi. Pezeşkiyan'ın bundan sonra Batı'ya yönelik ılımlı söyleminden vazgeçebileceği ve sert bir tavır takınabileceği tahmin ediliyor. Peki bu duruma İran nasıl cevap verecek? İran dini lideri Ali Hamenei ise Haniye suikastı ile ilgili misafirimizin suikaste uğraması düşmanlarımızın kendi başlarına açtıkları ağır bir belanın başlangıcı demektir ifadesini kullandı. Fakat İran'ın vereceği herhangi bir karşılığın etkisinin ne ölçüde olacağını hesap etmek zor. İran'ın İsrail'e Nisan ayında yaptığı saldırılarda etkili olmamıştı. İran'ın yeni saldırısının etkisinin ne olacağını ise kestirmek zor görünüyor. Eğer saldırı İsrail'e karşı büyük bir etki oluşturursa, İsrail'in çok daha ağır bir şekilde karşılık vereceğini akıllarda bulundurmak gerek. Bu durumda Irak ve Suriye'deki İran destekli gruplar, İsrail'in yanı sıra bölgede bulunan ABD üslerine roket, füze ve İHA saldırıları gerçekleştirebilir. İsrail'i tehdit edecek diğer güçlü silahlı varlıklarsa İran destekli Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen'deki Husiler olabilir. Hizbullah zaman zaman İsrail'in kuzeyine saldırılarının şiddetini artırıyor. İsrail'in Hizbullah askeri danışmanına yönelik suikasti sonrası da silahlı grup intikamını almak için İsrail'e saldırılar gerçekleştirebilir. Hizbullah zaman içinde İsrail'i ciddi şekilde tehdit edebilecek bir silah gücü inşa etti. Hizbullah, İsrail'in tüm bölgelerini vurabileceğini ifade ettiği roketler de dahil olmak üzere 2006 yılına kıyasla çok daha büyük bir cephaneliğe sahip. 1990 yılında çıkan Irak-Kuveyt Savaşı nedeniyle Kuveyt'ten ayrılan Meşal, Hamas'ın üst düzey organlarının da bulunduğu Ürdün'e geçti. Burada ilk olarak ülkedeki Hamas yapılanmasının liderliğini üstlenen Halit Meşal, 1996'da ise Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi. Bundan bir sene sonra 16 Eylül 1997'de Amman'ın merkezindeki caddelerden birinde Mossad ajanları tarafından kulağına zehir enjekte edilerek suikaste uğradı. Ajanların ikisi yakalandı ve Ürdün Kralı Hüseyin, ABD Başkanı Bill Clinton ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile iletişime geçerek panzehri Ürdün'e getirtti ve Meşal'e yapılan suikast başarısızlıkla sonuçlandı. Yakalanan 2 ajana karşılık İsrail hapishanelerindeki 40 Filistinli serbest bırakıldı. Bunlardan birisi de Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin'di. Diğer bir aday Mahmut Zahar ise 1987 yılında Hamas hareketinin kuruluşunda rol almıştı. Bu sebeple 1980'ler boyunca çok defa İsrail tarafından gözaltına alınmış, hatta 1992 yılında Güney Lübnan'da bulunan Mercüz Zuhur bölgesine sürgün edilen Filistinliler arasındaydı. Gazze'de Hamas'ın resmi sözcülüğünü yaparken 10 Eylül 2003 tarihinde Gazze'de bulunan Hayyur Rimal mahallesindeki evinde suikaste uğramış ancak bundan sağ olarak kurtulmuştu. Ayrıca 2006 yılında Filistin yönetimi hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlendi.
Son adaysa Hamas'ın kurulmasında önemli rolü olan Yahya Sinvar. 1988'de İsrail tarafından tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2011'de İsrail askeri Gilad Shalit'in serbest bırakılması karşılığında 1027 Filistinli mahkumla birlikte serbest bırakıldı. 2015'te ABD tarafından uluslararası teröristler kara listesine eklendi. 2017'de ise Gazze şeridindeki Hamas lideri olarak seçildi. 3 Ağustos Cumartesi günü tüm İslam ülkelerini meydanlara davet ediyoruz. Haniye'nin cenazesi 2 Ağustos Cuma günü Cuma namazının ardından Katar'ın başkenti Doha'da toprağa verilecek. 3 Ağustos Cumartesi günü tüm İslam ülkelerini meydanlara davet ediyoruz. Bu, benim kanım Filistinli bir çocuğun kanından farksızdır diyen İsmail Haniye'nin son çağrısıydı.